Anahtar cümle aynen. Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız? Şimdi çekirdeğin kaderinde ağaç olmak var. Yumurtanın kaderinde tavuk olmak var. Bu yolun kaderinde de işler zorlaştığı anda makas değiştirmek yani satılmak var. Bu yolun kaderinde var. Tarih boyu her zaman olmuş mu bu işler? Her zaman olmuş. Hususiyetle Efendimiz Aleyhisselam tam Uhud'a doğru giderken peygamber görmüş 1000 kişinin 300'ü. Abdullah bin Übey İbni Selül denen çatal dilli bir adam, bir münafık tarafından yoldan döndürülebilmiş. O yüzden böyle zamanlarda, böyle durumlarda, zorluklar görüldüğünde insan anlamalı ki Allah'ın eleği çalışmaya başladı, hamlarla haslar ayrılmaya başladı manası çıkmalı. Uhud'u yorumlayanlar şöyle yorumluyor. Bir gün işler büyüdüğünde, işler dönülmez noktaya geldiğinde dönebilecek olan dönekleri Allah önden döndürdü diye yorumluyorlar. Uhud'da peygamber görmüş adamlar. İlginç değil mi? Şimdi bu yolun belki de dayanılması en güç, en acı meselelerinden bir tanesi bu. Çünkü dönme eylemi dönen kişide en çok hulful vaatları kılda bırakıyor. Yani insan bu yolda yürürken bir adım atsa bu aslında bir akitleşme manasında. Ağzından çıkan bütün hükümler bir yemin hükmünde. Ben ileride böyle yapacağım, ileride böyle olacağım, buranın bir temel taşı olacağım diye bahsedilenlerin hepsi bir akitleşme hükmünde. Kur'an'da dahi, ayette dahi sözünüzden neden dönersiniz diye değil mi? Ya eyyühellezine amenü lima tekulune ma la tef'alun diye ve ayetin devamında bu işin cehennemle sonlanacağının beyanı var. İnsan ağzından çıkanları lafızda hafif olduğundan dolayı manada da hafif olarak zannediyor. Ama perde-i gayb aralandıktan sonra bu işlerin çok ağır olduğunu herhalde hep birlikte göreceğiz. Allah o gün inşallah raydan makas değiştirenlerden etmesin. Şimdi Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da diyor ki en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. Tabirde de ilginç bir betimleme var değil mi? Siperini bırakıp giden, siperini terk eden böyle demiyor. Kaçma eylemi var. Velev ki bir cihattasın, ortalık kan revan olmuş. Bir insan sizce neden kaçmak ister? Ya havf eder, bir şeylerden korkar. Ya dünyada kalbinin tutkulu olduğu şeyleri özlemiştir. Eyvah ben onlarsız neylerim? Malım mülküm vardı, arsam vardı. Üzerinde otlayan koyunlarım vardı. Torun torbam vardı, evladım vardı. En ziyade yara alanlar siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar siperinde sebat edenlerdir. Şimdi sebat etmek yani sabırlı olmak kelimesinin bir tane eşi var. O eşi olmadan sebat olmuyor. Sebat sadakat olmadan asla sağlanamaz. Sadakat deyince hem Hazreti Ebubekir Efendimizin Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a yoldaşlığını düşünün hem de sıdk yani doğruluk manasını düşünün. Öyle bir doğruluk, sebep ve sonucu öyle bir düşüneceksin ki yoldan dönmenin imkanı olmayacak. Sebat deyince ne en elzem dedik? Sadakat. Peki sadakati öldüren en büyük mesele ne oluyor? En büyük mesele haftır. Biz bugün ona şüphe diyelim. Bir insanın imanında sadakatle şüphe aynı anda olamaz. Buraya bir insan bu kadar yıl adım attıktan sonra sorduğu ve merak ettiği sual bile şüpheden sayılır, sadakatini yaralar. Şimdi insanın bu yolda sıdkı, sadakati, doğruluğu, Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi böyle meseleyi mahruti bir şekilde derinden ele almayı elde edebilmesinin iki tane yolu vardır. Şimdi bugün televizyon programlarında defalarca ve saatlerce bir Miraç hadisesinin dahi tartışıldığını görmüşsünüzdür. Miraca çıktı mı, Kâb-ı Kavseyn'den sonra ne oldu, bedeniyle mi çıktı, ruhuyla mı çıktı diye kalbi hissedemeyenler onlarca saat boyunca akli olarak tartışmaya çalışıyorlar. Tartışmaya diyorum, anlamaya demiyorum. Birkaç tanesi koşup geliyor Hazreti Ebubekir'in yanına. Ya Ebubekir, senin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki böyle böyle miraca çıkmış diyor. Öyle mi? O dediyse doğrudur diyor. Bir şuradaki sadakate bak, bir de az önceki şüphelere bak. Sadakatle şüphe bir bünyede aynı anda olmasının imkanı yok. Eğer aynı anda görüyorsanız mutlaka birisi bir diğerine galebe edecek demektir. Bir insanın sadakatini maçı bitirene kadar sabit tutabilmesinin iki veçi vardır. Birinci veçi, kişi bu yolda, bu harekatta yürürken harekat tarzını ve yürümesi için çok elzem olan tutkusunu yani şevkini fani şeylere bağlarsa adı üzerinde fani ve geçici olduğundan dolayı bağladığı fani şeylerin sönmesiyle şevki de elbet son bulacaktır. Mesela bir Ali abiye bağlarsa Ali abinin bitimiyle o insanın şevki de bitecektir. Ona gösterilen güler yüze bağlarsa bir gün güler yüzü görmediğinde şevki de bitecektir. Terastaki kahkahalarla dolu güzel gecelere bağlarsa bir gün Allah zahmet verip terastaki o güzel geceleri sonlandırdığında o kişinin şevki de son bulacaktır ve şevkinin son bulmasıyla sadakati yok olacak. Bu yüzden insanın şevkini bağlaması gerektiği alan kuvve-i kutsiye yani ihlasın ta kendisi.
kendisidir. Bütün perdelerin aralandığı, Ya Rabbi sen beni görüyorsun, ben de sürekli görüldüğümü basiret cihetinde görüyorum ve tek derdim var, seni razı etmektir düşüncesi. Bir insanda bu tasavvur varsa bu insanın şevki sönmeyecek, bitmeyecek ve tükenmeyecek bir kuvvete bağlanmış demektir. Bir insanın sadakatini maçı bitirene kadar kullanabilmesinin birinci veçi kuvve-i kutsiyedir. Gelelim ikinci veçe. Bir insanın sadakatini şüphesiz bir şekilde götürebilmesinin ikinci yolu basiret sahibi olmasıdır. Yani feraset, basiret. Efendimiz Aleyhisselam hadiste dahi müminin ferasetinden çekininiz diyor. Çünkü mümin baktığı anda meselenin sebep ve sonucunu, başını ve sonunu aynı anda görendir. Buna da basiret ve feraset denir. Mümin bir meseleye, bir kişiye baktığı anda acaba bu hadisenin, bu arkadaşla olan konuşmamın, bu dinlediklerimin kabrime ne faydası var der. Lazımsa gönlüne koyar, lazım değilse çöpe atar. İşte bunu bir anda anlayabilme ferasetine biz basiret diyeceğiz. Gözün gördüğü basardır, gönlün gördüğü basirdir. Göz kainatı müşahede eder, basarı kullanır. Gönül Allah Azze ve Celle ile ilişkisini sadakat canibinden öyle bir güzel bir şekilde tutar ki o da basireti kullanır. Basiretin birinci en temel kriteri ciddi manada ilim sahibi olmak asla değildir. Çünkü konuşulan şeylere ilim dersek acaba bu konuşulanlar bir münafıkta da yüksek dozda vardır. Demek Allah'la ilgili meseleleri belki 3 kelimeyi yan yana getirip anlatamayan birinde de basiret olabilir. Çünkü basiretin temel kaynağı imandan kaynaklı insaflı bir gönüldür. İnsafı kalptir. Bana sorarsanız bir insanın İslam'la ilgili ilim deyin, namaz deyin, başka herhangi bir şey deyin. Bunlar da en güzel yerlere varabilmesi için insafı kalp olması elzemdir. Kişide insafı kalp varsa basireti açılır. Az önce Uhud meselesinde 1000 kişinin 300'ünü döndüren Müslüman görünümlü birisiydi. Tatlı dilliydi kendisine göre. İnsanları cezbedebilecek çatal bir dili vardı. Şimdi ben de kendi hayatımda sorguladım. Mehmet, sen de böyle insanları ifsat eden birilerini tanıyor musun dedim. Tanıyorum. Mesela hayatımda gördüğüm insanları en çok ifsat eden, resmini bir yerde denk gelip gördüğümde yılan görmüş gibi olduğum bir insan var ve bu insan zahirde hayatımda gördüğüm en çok Müslümana benzeyen insan. İfade edebildim mi demek istediğimi? Bu kişi hayatımda gördüğüm insanları en çok ifsat eden, insanlara en çok yalan yanlış konuşan, en çok iftiralarda bulunan kişi. Üstad diyor ya bir betimlemede, zahirde müttakiler. Yani şekline baktığında hayatında görüp görebileceğin kıyafet, saç, sakal cihetiyle en ciddi Müslüman görünümü bu adamda var. Daha ilgincini söyleyeyim. Yaptığı meslek itibariyle ayda bir de Kabe'de bu adam. Şimdi bir insanda sadece basar olsa, yani zahire aldansa, bu adam dünyanın en güzel adamıdır. Ama bir insanda basiret mevcutsa bu insafı kalple olacaktı ve bunların hemhal olması sadakati doğuracaktı. Bir insanda basiret olduğu müddetçe de ben böyle insanları gördüğümde kendi adıma bilmiyorum basiretim var mı yok mu. Eğer varsa yılan görmüş gibi oluyorum. Çünkü Müslümanların arasını bu kadar bozan, bu kadar iftira, fitne yayan ve bunu yapmak için inanılmaz bir efor sarf eden, yani bizim hayırda sarf ettiğimiz enerjiden daha ciddi manada bir enerji sarf eden hayatımda bir adam daha pek görmedim herhalde. Şimdi bir insanda basiret olmasa, şevk kaynağı kuvve-i kutsiye olmasa az önce söylediğimiz sadakatin kıvamını tutturması muhal gözüküyor. Derler ki korkak her gün ölür, yiğit ise bir gün ölür. Şimdi basiret sahibi bilir ki insan korkmakla kaderin önüne geçemez. Bu yüzden başa ne gelse musibet canibinden der ki bu Allah'tan gelmiştir. Ya benim gönlümü inkişaf edip açacaktır ya da hamlarla hasların ayrılma vakti gelmiş, elek çalışmaya başlamıştır. Lümpen insanlar başkalarının imana dayanaklarını kırmak için imana hücum cihetinde çok şeyler yapmışlar. Ve bunu yapanların içerisindeki en tehlikeliler pirincin içindeki beyaz taşlar. Yani zahirde müttakiler. Gördüğünde, konuştuğunda, Efendimizin adı geçtiğinde en çok salavat getiren modeller oluyor maalesef. Bu kişiler sayısız iftiralar atmışlar. Lakin bunlar hamlar ile hasları ayırmak için farkında olmadan kaderin ince sırlarını, ince iksirlerini dillerinde taşımışlar. Dal kavukları ayırır, himmet ehlinin ise gömülü kalmış kabiliyetlerini arttırır. Böyle iftiravari olaylar. Üstad Hazretleri Emirdağ'dayken dönemin kaymakamı üstada etmediğini bırakmaz. Emirdağ'da. Emirdağ nerede? Afyon Emirdağ'ında. Yer yer Üstad Hazretleri camide kalırken bir bekçi gönderir kaymakam. Ve cami yanabilir bahanesiyle
de üstadın küçücük sobasını elinden aldırır. İçinde birkaç bir şey yaktığı bir soba, yani elektrikli ısıtıcı gibi düşünmeyin. Üstad tam o dönemde 1. Said ile 2. Said arasında muazzam bir cedel oldu diyor. Muazzam bir mücadele oldu. Çünkü 1. Said damarıyla olsa üstadın kılının ucuna yanaşabilecek adamlar değil. Hem manen hem maddeten Üstad Hazretleri onları asla yanına yanaştırmaz. Ama insanların 31 Mart hadisesi gibi menfi bir hareketle fırsat kolladıklarını bildiğinden dolayı 2. Said 1. Said'i susturdu. Razı geldim, sobamı verdim ve evime geçtim diyor. Camiden çıkarmak için bu mücadeleyi yaparlar ve Üstad Hazretleri camiden çıkar, evine geçer. Daha önce defalarca zehirlendiğinden dolayı normalde çok üşüyen üstad kanındaki hararet azalsın diye hep soğuk su içmek zorunda kalır. Normalde çok üşüyen birisi, 9 dişi zaten dökülmüş. Normal yediği içtiği bir şey yok. Günde 12 ile 2 arasında 2 saat uykuyla kalıyor. Ramazan'ın son 10 günü o 2 saatte mevcut değil. Ve böyle bir zamanda kanındaki hararet dinsin diye soğuk su içmek zorunda kalıyor. Evdeyken buz olmadığından, nerede Üstad Hazretleri? Emirdağ'da hapis olarak göz hapsinde tutulduğu, tarasutat altında tutulduğu bir evde. Evdeyken buz olmadığından 2 pencereyi ceryan yapsın diye açar ve testiyi pencerenin önüne koyar ki su soğusun. Anladınız değil mi? O esnada pencereden gizlice giren bir adam 18. defa üstadı zehirlemek üzere testinin içine zehri boşaltır. Ve bu seferki zehir öldürmek için değil, beyin aktivitelerini yapmaması içindir. Üstad Ramazan ayında ve son 10 gününde ertesi gün susarım düşüncesiyle bir bardak suyu içiyor. 1. yudum aldıktan sonra çok zorlanıyor yani. Bu suyu içemiyor. Tadında, damağında bir gariplik var. Devam ediyor, biraz daha içeyim diye bir yudum daha alıyor ama devamını getiremiyor. Ağzına 2 ufak kaşıkla da bal çaldıktan sonra birden bütün vücudu iptal oluyor. Bunca zaman yediği zehirlerden farklı bir zehir olduğunu anlıyor. Çünkü zehir bedeni felçli bir hale getirip hemen öldürmezken zihin cihetiyle çok ilginç hallere giriyor Üstad Hazretleri. Hatta sabah talebeleri bulduğunda birden Tahiri'yi yanıma çağırın diye sesleniyor. Çünkü hafizan Allah başına bir iş gelse her şeyi emanet edebileceği birisi lazımdı o an üstada. Bu seferki zehir öldürmek için değil, beyin aktivitelerini yapmaması içindir. En küçük hücresinde bile güç kalmamasına rağmen hizmetlerine zarar gelir diye davam diye bağırarak yerinden kalkar. Önce Kur'an'ı almak ister ama onu taşıyamaz, hürmetsizlik eder düşüncesiyle Hizbul Kur'an'ı alır, secde pozisyonunda gömülür ve sabah talebeleri onu fark edip kusturana kadar onu okur. Sabaha kadar. Hususiyetle Cevşen ve Tahmidi'yi okuyor böyle zamanlarda. Tahmidi. Ellerini açar. Ya Rabbi, aklımı, idrakimi, hayatımı ve irademi hizmetine bağışla. Bana davamı tamamlayıncaya kadar hayırlı ömür ver. Çok ilginç ya. Hiç bedenini düşünmez mi? Bir yerim ağrıyor demez mi? Böyle bir halde de mi davam diyecek? Demiş. Allah onu bu durumda da yalnız bırakmayınca kaymakam ev hapsi verir, evin kilidini değiştirir ve dışarıdan kilitler, pencereye dahi çıkmasına müsaade etmez. Bir yiğidin eti nasıl sıkılaşır? İftira ile. Bunlar da yetmeyince kaymakam daha yükseklerden iftira edeceksiniz emri alır. Emir dağlıların en nefret ettiği halin başında sarhoşluk geldiğinden iftirayı buradan atmak isterler üstada. Bu iftiraya yalancı şahitler ararlar. Bir bekçi çağırır ve eline iftira kağıdını vererek bunu imzalatacak birilerini bul der. Bekçi bunu kimse imzalamaz dese de birkaç sarhoş bul onlara imzalat diye ısrar eder kaymakam. Bekçi çok yer gezer ama bunu teklif edecek birisini bile bulamaz. Sonunda içki sadan bir ahbabının dükkanına oturur.
O sırada içeriye Öldümoğlu girer. Öldümoğlu eski bir memur. Memurken içkiye alışan bir adam. Esnaftan sürekli içki satın alıyor ve çoğunlukla veresiye satın alıyor. Ama Öldümoğlu hem kibar bir adam olduğundan hem de eline para geçtiğinde insanlara o içkinin parasını fazlasıyla verdiğinden, hediyeler, ikramlar da bulunduğundan dolayı esnaf genellikle Öldümoğlu'nu çok söyletmez, veresiye içki verir. Eski bir memur olan Öldümoğlu parası yokken borca içki alır, parası olduğunda ile misliyle geri öder. Esnaf bunu bildiğinden ona sürekli veresiye içki verir. Öldümoğlu içeri girince esnafa söyler. Yine kapına düştüm emmoğlu. Esnaf cevap verir. Borcum 1000'i aştı ama Öldümoğlu. Öldümoğlu cevap verir. Daha ölmedik ya, öderiz elbet emmoğlu. Öldümoğlu ona borcu vermeyen olursa hiç üstelemez, teşekkür eder, mekandan ayrılır ve kimseye de küsmezdi. Esnaf tam dükkandan ayrılacağı esnada onu kıramaz, veresiye içki verirdi. O esnada arkadaşının bakkalında oturan bekçi devreye girdi. Öldümoğlu, seninle bir anlaşma yapalım. Ben senin tüm borçlarını sileyim, 1 yıllık da içki paranı vereyim, yeter ki şu cebimdeki kağıdı imzala. Öldümoğlu merakla imzalaması istenen kağıdı alır ve okur. Kağıtta şu yazar. Said Nursi'nin talebesi buradan onun için rakı aldı, imza. Kağıdı okuyan Öldümoğlu öfkeli şekilde kağıdı yüzlerine atar ve dükkanı terk eder. Ne yazdığını merak eden bakkal kağıdı okuduktan sonra yazıklar olsun sana diyerek bekçiyi o dükkandan kovar. Bunlar içki içen ve içki satan insanlar. Bekçi öfkeyle kaymakama gider, durumu inceden pişmanlıkla anlatır, istifa etmek ister, kaymakam sen git birkaç gün dinlen der. Ve kaymakam şu ilginç ifadede bulunur. Hiçbir nurcu sarhoş olmaz. Gel gör ki bu memleketin sarhoşu bile nurcu oluyor. Bu yaptığını unutabilmek için meyhaneye giden bekçi içerken bir kavgaya karışır. Hatta silahını dahi çeker ve o kavgada ağzı bunu kırılana kadar dayak yer. Derler ki ağaçtan çıkan kibrit kül ediyor ağacı. Şaşırmayın insanın insana yaptığına. Üstad Hazretleri böyle çok iftiralar yemiş. Çok makas ayrımlarında kalmış. Yanında çok güzel insanlar sadık şekilde kalsa da dökülenler sayısız bir şekilde devam etmiş. Dökülenler ayaklarıyla geri adım atanlar zannediyorlar ki şeytanın kafama vesvese cihetiyle verdiği bu hayallerin sonucunda ben huzurlu bir dünya hayatı elde edeceğim. Başımı yastığa rahatça koyacağım. Bakalım olay öyle mi gerçekleşiyor? Bismihi Sübhanü. Tarihçiye Hayat 5. kısım Denizli Hayatı Hapishanedeki Kısa Mektuplar. Aziz kardeşlerim, bu cuma gününde mühim bir hizb okurken siz hatıra geldiniz. Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız? Lisan-ı hal ile dediniz. Şimdi Üstad Hazretleri bazı insanların geri adım atabileceğini hissediyor. Biz de öyle hayal ederiz değil mi? Mesela Murat dışarıda hep kavgacı bir adam olsa, ben de bir gün Murat'a çok ciddi bir yanlış yapsam. Hayal ettiğim anda Murat kapıdan girip direkt kavga edip dövüşmesi lazım değil mi? Üstad da talebelerini ve etrafındakileri daha ciddi ve daha yoğun bir cihette hayal etmiş. Hayal ettiğinde bakmış sürekli musibetler, sürekli belalar, sürekli musibetler. Demiş ki herkes dayanamayacak ve bazıları makas değiştirecek ve ben tahmin ediyorum ki siz şunu demeye çalışıyorsunuz. Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız? Devam. Benim kalbime bu geldi. Sıkı bir tesanütle el ele, omuz omuza veriniz. Üstad Hazretleri birinci kural olarak neyi söylüyor? Tesanüt. Ne demek tesanüt? Dayanışma değil mi? Yani böyle sadece kardeşine tatlı sözler söyleme manası değil mi? En zor anda yan yana olma manası var tesanütte. Ve uhuvvetin birinci kuralı olan uhuvvet tek taraflı bir olgudur. Yani benim doğru davranabilmem için senin ne yaptığının hiçbir önemi yoktur Serkan. Ben eğer o uhuvveti temel baz almışsam, blokaj olarak temelime koymuşsam senin ne yaptığının önemi yok. Ben sana hep bir kardeş cihetiyle davranmam icap ediyor. İnsanların en zor anlarında, en yalnız anlarında bütün derdini tasasını alan, hep aynı davada, aynı yolda yürüdüğü kardeşleri olmuş. Kimi zaman o kardeşlerin biri şarkta, biri garpta, biri cenupta olmuş. Ama onların onlara kuvvet vermesi için zaman ve mekan dahi hiç aramamışlar. Üstad Hazretleri hep bu manayı söylüyor. Çünkü
Çünkü iman hizmetinde hakaik-ı imaniyeden yani ihlastan sonra en ama en temel mesele uhuvvet meselesi. Burada sürekli birbirimizle gülücükler içerisinde eğlensek, terasta ciğer yerken kahkahalar içerisinde birlikte olsak ama şu kardeşimin derdi nedir? Bunun yalnızlığı nedir? Bunun bakışlarındaki acaba problemler nelerdir diye dertlenmedikten sonra bırak kardeşi bizden adam olmaz Sinan. Adam. Hani bazen soruyoruz ya aynı odadaki arkadaşlara bu kardeşinle ilgilendin mi? Bak böyle bir sorunu varmış diye. Abi hiç anlatmadı ki. Nereden bileyim diyor ya. Bu benim hayatımda bu mektufa münafi duyduğum en saçma ve laçka cümlelerden bir tanesi. Çünkü uhuvvet tek taraflı olacak. O anlatmasa da sen anlayacak bir yol bulacaksın. Yeri gelip bir kahve ısmarlayacaksın. Yeri gelip gönlünü yapacaksın. Yeri gelip gece acaba üstü açık mı diye kontrolünü edeceksin. Yeri gelip en tatlı esprilerle o adamı açacaksın ki sana derdini paylaşabilsin, sana derdini bölüşebilsin ve anlayıp bileceksin ki insan insanın zehrini alır. Ben bu kardeşimin yanında tam böyle blokojik bünde bir omuz gibi tesanüdü sağlayamazsam bu adamın yanında bitecek olan şey nefsi ve şeytanı olacak. Devam. Çünkü birbirinden ve Risale-i Nur'dan ve benden çekinmek ve inkar etmek ve bizi ezmek isteyen gizli kuvvete dal kavukluk etmek gibi tedbirleri yapanların zarardan başka hiçbir menfaatleri yoktur. Şimdi insanlar zorluğu gördüğünde ilk yapacakları iş nasıl geri adım atabilirim acaba? Neden? Çünkü bunları yaptığında kendisinin bu işten sıyrılabileceğini zanneder. Acaba doğru mu? Tez anlaşıldı değil mi? Bir musibet geldi. Kaçmak, kurtulmak istediler ve bunu yapmak için üstadı terk ettiler. Meseleleri belki yalanlayıp belki iftiralarla süslediler. Kendisine zarar vereceğini düşündüğü insanların gönlünü hoş etmeye çalıştılar. Acaba bu onların kurtuluşuna bir kapı açacak mı? Bakalım. Buyur. Sizi temin ederim. Eğer bilseydim ki benden teberri etmekle kurtulacaksınız, beni tahkir ve ihanet ve gıybet etmeye izin verip helal ederdim. Ya bu nasıl bir delikanlılık ya? Eğer böyle kurtulacak olsaydınız ben hakkımı da helal ediyorum. Benden teberri edin. Beni tahkir edin. Beni gıybet edin. Benim üstümden iftira atın. Yeter ki siz kurtulun. Hakkım helaldir diyor. Vallahi ben hiç böyle bir delikanlılık görmediğimden bu ne demek onu da çok anlayamıyorum açıkçası. Sadece okuyarak anlaşılacak meseleler değil bunlar. Arzı titretecek, arştan ilham alınacak meseleler olduğundan çok fazla yani okuyarak anlaşılmıyor. Devam. Fakat bizi ezmek isteyen gizli kuvvet sizi biliyor. Ne yapıyormuş? Kim var kim yok biliyormuş. Peki gizli bir kuvvetin niyeti kötüyse o bildiklerini ne yapar? Kullanır, peçete gibi köşeye atar. Devam. Aldanmıyor, zaafınızdan, teberrinizden cesaret alır, daha ziyade ezer. Sonuç ne oldu? Belki dik dursa birkaç yıl musibete düçar olacaktı. Ama işin sonunda Allah'ın inayeti ve lütfuyla hemhal olacak. Onlara kavuşacaktı. Ama kendini kurtarma niyeti hasıl oldu. Acaba geri dursam, dal kavukça birkaç hamle yapsam, rahatımı düşünsem, dünyamı düşünsem, evimin taksidi bitmedi onu düşünsem kurtulur muyum diye düşündü. Sonuç ne oluyormuş? Daha büyük bir hüsrana uğruyorlar Ömer. Devam. Hem mesleğimiz hıllet ve uhuvvet olduğundan Yani başa gelen en zahmetli, en zor durumda bile hala uhuvvet bu işin tek çözümü diyorlar. Bugün Hüseyin mesaj attı. Nasılsın abi, iyi misin, göremedim seni. O kadar hoşuma gitti ki dedim hamdolsun. Bana sorduysa başkasına da sormuş. İnsan böyle zamanlarda içi biraz buruk bile olsa bir kardeşinden nasılsın mesajını duyunca. Bak abi ben buradayım ha, haberin olsun. Ya bugün de hiç gülmedin, al şu kahveyi de bak yanında çikolata da getirdim. Yani insanın en çok musibete uğradığı zamanlarda bile çözüm, reçete uhuvvet mi ya? Evet uhuvvetmiş. Bu kadar mı temel blokaj? Evet öyleymiş. Devam. şahsiyet ve enaniyet cihetinden bir rekabet olmaz. Benim gibi çok kusurlu ve çok zayıf bir çarenin noksaniyetlerine değil, belki Risale-i Nur'un kemalatına bakmalı. Kim Allah'ın dinine hizmet ederse Allah onu çürütmez, eksiltmez, ürkütmez, korkutmaz, korur. Bu işi tatmış insanlar. Bu iş dediği bu arada nübüvvet mesleği. Kainatta insanların imanını kurtarmaya çalışmaktan yani nübüvvet mesleğinden daha kuvvetli bir meslek olsaydı emin olun peygamberler o mesleği yapardı. Ama içinde bulunduğunuz, yer yer kendinizden bilip kibirle anlattığınız mesleklerin hiçbiri bununla aynı segmente dahi giremez. Bu işi tatmış insanlar ellerini gevşetirse, maaş, makam, korku, tenperverlik, rahat duygusu karşılarına çıkarsa Allah şahit olsun ki bu şahitliği bir kez de ahirette hatırlatacağım. Dünyada bile yüzleri gülmez, perişan olurlar. Dünyada bile. Az önce de üstad bunu mu dedi İrfan? Hani güya dünyada rahat edip kaçmak için bunu yapıyorsunuz ya. Daha beter hale gireceksiniz. En ufak ihtimal olsaydı bana istediğiniz iftiraları, hakaretleri bulunun. Ben hakkımı helal edecektim ama sizi biliyorlar. Kullanıp ezecek ve çöp gibi kenara daha beter atacaklar. Hizmeti bırakıp dünyayı talep edenler dünyayı yakalayamayacaklar.
Allah'ın dünyaya verdiği emre göre seni talep edenlerden öyle bir kaç ki seni yakalayamasınlar. Senden kaçanları öyle bir kovala ki elinden kurtulamasınlar. Kişi bir kez haremhaneye girmişse, o hizmet edilen daireye, Allah'ın tanıtıldığı o güzel mekanlara, gönüllerin açıldığı o ulvi yerlere. Kişi bir kez haremhaneye girmişse, onun durumu artık dışarıdaki inançsız adamın durumu gibi olamaz. Çünkü dışarıdaki inançsız adam düştüğünde gideceği yer bellidir. Sen düştüğünde ihlasın en yüksek yerinden düşeceğinden çukurun en dibine düşersin. Değil ahirette, dünyada dahi yüzleri gülmez o insanların artık. Evlatlarından öyle bir çekerler ki inim inim inlerler. Sağlıklarından öyle bir çekerler ki ağrıdan kasıklarını tutarlar. Yuvalarında lezzet biter, damaklarında tat biter, uykularında rüya biter, kabus başlar. Fakat geçen günleri geri getirme fırsatını bulamazlar. Bulduktan sonra bulmamış gibi yapan nankörler bu işte kaybederler. Ne acip cümle değil mi? Bulduktan sonra bulmamış gibi yapanlar. Ne söylediğim söze kuvvet kazandırma düşüncem var, ne de sizi inandırma iddiam. Ama bu mevzuda çok tecrübem var. Küçük inhirafların, sapmaların, binler tokadını yiyenleri çok gördüm. Kendi nefsim için Allah'a çok sığındım. Rabbim bize böyle zamanları geçebilecek öyle dostlar nasip etsin ki gözden uzak olsalar da inşallah gönülde mekan sahibi olsunlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.